Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanala ve mutfağıma hoş geldiniz. Fırın kullanmadan harika bir pasta tarifi hazırlıyorum. Evde tavası olan herkes kolaylıkla yapabilir. Tarifimize hemen başlayalım. 4 adet tam yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ. İlk aşamada 1 su bardağı suyu azar azar ekleyelim. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Tekrardan karıştıralım. Homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kıvamı bu şekilde. Islanmış tavaya 2,5 kepçe olacak şekilde dökelim. Kapağını kapatarak ocağın üzerine alalım. Kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Kalan hamura 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı su ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. Evet, kıvamı bu şekilde akışkan olmalı. Alt tabanımız pişerken kreplerimizi de hazırlayalım. Yağlanmış krep tavasına 1,5 kepçeden dökerek hızlıca yayalım. Evet, arkalı önlü krebimizi pişirelim. Pişen krebimizi servis tabağına alalım. Her defasında çok az yağ ile tavamızı yağlayalım ve hamurdan 1,5 kepçe dökerek pişirme işlemine devam edelim. Tabanımızı dikkatli bir şekilde spatula ve pasta tabağı yardımıyla ters çevirelim. Tekrardan aynı tavaya alarak pişirme işlemine devam edelim. Hamurumuz bitene kadar kreplerimizi de pişirmeyi bırakalım. Tabanımız pişti. Servis tabağına alarak soğumaya bırakıyorum. Evet, son krep hamurumu da pişirdim. Her şey hazır. Kreplerimizi düz bir zeminin üzerine yayarak soğutmayı bırakalım. On adet
krebimiz var. Pasta kremasını eşit bir şekilde hepsine birer kaşık olacak şekilde dökerek her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tabana da 2 yemek kaşığı krema sürerek her tarafına dağıtalım. Evet, kremalarımızı sürmeye devam edelim. Ortadan ikiye katlayarak krep hamurlarımızı hazırlayalım. Az krema sürelim. Tekrardan katlayalım. Kalan kremayı eşit bir miktarda hepsine pay ederek sürelim. Evet, rulo sararak gül şekli verelim. Tabanımızı kelepçeli kalıbın içine alalım. Aldığımız krepten küçük bir gülü tam ortasına alalım. Kalanları da etrafına sararak gülümüzü büyütelim. Üzerine hava almayacak şekilde kapatalım. Bir gece buzdolabında dinlenmesi için kenara kaldıralım. Evet, kalıptan çıkartıyorum. Üzerine bolca kakao serpiyorum. Antep fıstığı serpiyorum. Şöyle sizler için bir dilim keserek pastayı yakından göstermek istiyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Hiç fırın kullanmadan sizler de bu pastayı tavada hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.